Hoş geldiniz. Bugün hepimizin öyle ya da böyle bir şekilde aşina olduğu o meşhur kadim hikayeye, Musa ve Hızır kıssasına çok farklı bir mercekten bakacağız. Ünlü psikanalist Carl Gustav Jung'un o büyüleyici zihninden bu efsanenin ardındaki inanılmaz psikolojik şifreleri çözeceğiz. Bu incelemede Kur'an'ın Kehf suresinde de geçen bu anlatıyı tarafsızca ele alıyoruz. Çünkü konuşacağımız şey sadece tarihi ya da efsanevi bir yolculuk değil, aslında hepimizin zihninin derinliklerine yapılan, kelimenin tam anlamıyla sarsıcı bir keşif. Şimdi şöyle bir durup düşünelim. Ya bu Musa ve Hızır kıssası aslında kendi zihnimizin bir haritasıysa? Bu metin genelde tarihi veya teolojik bir olay olarak okunup geçilir değil mi? Ama Jung olaya bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Ona göre bu tanıdık hikaye sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil. Aksine insan psişesinin yani ruhumuzun bütünlüğe doğru yaptığı ebedi yolculuğun zamansız bir illüstrasyonu. Peki bu gerçekten nasıl mümkün olabilir? Eski bir efsanenin içine kendi zihnimizin haritası nasıl gizlenmiş olabilir dersiniz? Hadi gelin biraz daha derine inelim. İlk bölümümüze geçiyoruz. Karakterlerin psikolojik haritası, Musa, Yuşa ve kaybolan balık. Bunu tam olarak kavrayabilmek için Jung'un o radikal varsayımıyla başlamamız lazım. Jung'a göre buradaki karakterler dış dünyadaki sıradan insanlar değil. Onlar aslında tek bir zihnin içindeki farklı parçalar. Eşleştirmeye bakar mısınız? Gerçekten akıllara durgunluk verici. Burada Musa, bilgeliği arayan bilinçli zihni, yani egoyu temsil ediyor. Yanındaki hizmetkarı Yuşa ise onun gölgesi. Yani hepimizin o karanlık, daha ilkel alt benliği. Hatta kaynak metinde Yuşa'nın babasının adının Nun, yani balık olması bile onun karanlık sularla olan derin bağının şifresi. Ve sıkı durun, asıl inanılmaz olan üçüncü karakterimiz var. Yolculukta yemek için yanlarına aldıkları o sıradan balık. Bu balık var ya, işte o bizim bilinç dışı içgüdümüz. Hani o tamamen unuttuğumuz, sıradan sandığımız ama aslında hayatın kaynağıyla bizi bağlayan derin yanımız. Hikayenin kırılma anı tam da burada patlak veriyor. O sepetin içindeki unutulmuş, sıradan cansız balık aniden canlanıyor ve kayıp denize, yani asıl vatanına süzülüveriyor. Jung bunu çok net bir psikolojik süreç olarak okuyor. Diyor ki, bizim hayvan atamız, yaşam enerjimiz olan o bilinç dışı içgüdü, bilinçli zihinden yani Musa'dan koparak kendi kökenine döner. Neden biliyor musunuz? Çünkü bilinçli zihin fazla tek taraflı, fazla rasyonel hale geldiğinde içgüdüsel ruhuyla bağlantısı kopar. Musa ve hizmetkarının o an balığın gittiğini fark etmemeleri bile aslında modern hayatta bizim içgüdülerimizle bağımızın nasıl böyle sessiz sedasız koptuğunu muazzam bir şekilde özetliyor. Peki bu içgüdüsel kopuş bize ne yapıyor? Hikayede Musa bir anda durur ve çok yorulduk, yemeğimizi getirin der. İşte o an balığı unuttukları akıllarına gelir. Jung, Musa'nın birdenbire yaşadığı o ağır yorgunluğu aslında psikolojik bir semptom olarak görüyor. Buna literatürde abaissement au niveau mental deniyor, yani zihinsel seviyenin düşmesi. Bu aslında egonun aşırı yorulması, enerjinin dibe vurması ve kelimenin tam anlamıyla bir ruh kaybı yaşamasıdır. Hayat kaynağımız olan balığı unuttuğumuzda bilincimiz fişten çekilmiş gibi enerjisini kaybeder ve işte böyle birden yorgun düşeriz. İkinci bölüme geldik. Hızır, içsel özümüz ve karanlıkta doğan bilgelik. İşte tam bu ruh kaybının yaşandığı, balığın denize karıştığı o gizemli noktada, enerjinin tamamen tükendiği yerde yepyeni bir figür ortaya çıkıyor: Hızır. Psikolojik olarak Hızır, her şeyin bittiği sanılan o mütevazı ve unutulmuş başlangıç noktasından çok daha büyük bir şeyin, özün, yani o yüce selfin doğuşunu temsil ediyor. Jung'un kendi çizdiği o ünlü modern bir adamın mandalası aslında bunu harika anlatır. Mandala dediğimiz figür, psikolojide bireyleşmenin ve içsel bütünlüğün kusursuz bir görsel sembolüdür. Dışarıdaki o kaostan merkeze, yani mutlak dengeye giden yoldur. İşte Hızır tam da bu merkezdeki özün ete kemiğe bürünmüş halidir. Peki ama Hızır neden bu kadar tabiri caizse tuhaf ve rasyonel aklımıza ters davranıyor? Hatırlarsınız, gemiyi deliyor, duvarı karşılıksız örüyor filan. Egonun mantığına tamamen aykırı işler. Jung'a göre bunun harika bir nedeni var. Bu durum egonun, yani Musa'nın kendi sıradan rasyonel mantığını aşan çok daha yüksek, irrasyonel bir içsel bilgeliğe kayıtsız şartsız teslim olması gerektiğini gösteriyor. Hızır sadece bir bilgelik değil, aynı zamanda aklın ötesine geçebilme cesaretini ve üstün bir eylem biçimini sembolize ediyor.
Yani aslında bu psikolojik dönüşüm süreci şöyle işliyor. Birinci aşamada ego büyük bir arayışa çıkıyor. İkinci aşamada yorulup o hayat veren kaynağı, balığı unutuyor. Üçüncü aşamada bilincin zayıfladığı tam o boşluk anında bilinç dışı içgüdü aniden uyanıyor. Ve dördüncü aşamada işte o kayıp noktasında bizi bütünlüğe ulaştıracak olan rehber yani öz doğuyor. Hani o yorgunluk ve enerjinin çekilmesi ilk başta kötü bir şeymiş, bir tükenmişlikmiş gibi gelir ya bize. Aslında o, çok daha büyük bir içsel benliği keşfetmemiz için geçilmesi şart olan bir eşikmiş, düşünebiliyor musunuz? Gelelim 3. bölümümüze. Zülkarneyn gizemi ve egonun şişmesi tehlikesinden korunmak. Hikaye bu muazzam uyanışla zirveye çıkarken, metinde birdenbire çok kopuk gibi duran bambaşka bir efsaneye, iki boynuzlu Zülkarneyn efsanesine atlıyoruz. İyi ama neden? Musa'nın bu inanılmaz içsel deneyiminden sonra neden bambaşka bir karaktere geçiyoruz? Jung burada hepimizi çok kritik bir tehlikeye karşı uyarıyor. Egonun bu muazzam ilahi rehberle yani öz ile karşılaşması aslında aşırı derecede tehlikeli bir durumdur. Çünkü ego o devasa güçle kendini bir zannedebilir. Buna psikolojide egonun şişmesi deniyor. Eğer ego şişip de kendini öz zannederse sonuç bilincin tamamen dağılması ve deliliktir. Jung, Faust'u ya da Nietzsche'nin Zerdüşt'ünü tam da buna örnek gösteriyor. İşte Musa bu delilik tuzağına düşmemek için o devasa deneyimi mitolojik bir koruma kalkanının arkasına saklamak zorundaydı. Aslında iki durumu karşılaştırdığımızda her şey çok net oturuyor. Düşünsenize Musa kendi halkına dönüp ben Hızır'la yürüdüm, ben o ilahi bilgeliğin ta kendisiyim deseydi ne olurdu? Korkunç bir kibir ve psikolojik bir yıkım. Bunun yerine ne yapıyor? Bu muazzam yeniden doğuş yolculuğunu iki boynuzlu Zülkarneyn adında efsanevi bir kahramana yansıtarak deneyimi ötekine aktarıyor. Böylece kendi kırılgan bilinciyle o başa çıkılamaz bilinç dışı okyanusu arasına güvenli, sağlıklı bir mitolojik mesafe koymuş oluyor. Harika bir korunma mekanizması değil mi? 4. ve son bölümümüz, bireyleşme ve içsel bütünlük duvarını inşa etmek. Hikayenin en çarpıcı finallerinden birine geliyoruz. Zülkarneyn yolculuğunun sonunda iki dağ arasına o yüzü olmayan kaotik Yecüc ve Mecüc sürülerine karşı aşılamaz devasa bir demir duvar inşa eder. İşte o demir duvar Jung psikolojisinde bireyleşme dediğimiz sürecin tam olarak nihai sonucudur. İki dağ arasındaki o bölge zihnimizin tam merkezidir, içsel özümüzdür. Dışarıdaki o düşman sürülerse bizi yutmak, kimliğimizi yok etmek isteyen kolektif bilinç dışı güçleridir. Zülkarneyn'in kurduğu o duvar, bilincin ve bilinç dışının ateşle, demirle sentezlenerek yarattığı, kalabalıkların kaosuna asla boyun eğmeyen o yok edilemez içsel bütünlüktür. Bu incelememizi toparlarken Jung'un o vurucu, o efsanevi sözü aklıma geliyor. Ölümsüz varlık, mütevazi ve unutulmuş bir şeyden doğar. Gerçekten inanılmaz bir tespit. Tüm bu epik maceraya, olağanüstü olaylara bakıyoruz ama aslında asıl dönüşümü geçiren, yeniden hayata dönen kişi Musa ya da Yuşa değildi. O asıl kahraman, sepetin içinde kenara atılmış, unutulmuş, yenmek üzere bekleyen o cansız balıktı. Yani hayatın içinde hep göz ardı ettiğimiz, en sıradan bulduğumuz ama pişememizi asıl besleyen o kök. O bilinç dışı içgüdümüz. Şimdi veda etmeden önce sizi şu provokatif soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Kendi içinize şöyle bir döndüğünüzde, günlük hayatın o bitmek bilmez koşuşturmacasında yorulup ruh kaybı yaşadığınızda, sizin unuttuğunuz o balık nedir? Zihninizin derinliklerinde yeniden suya kavuşup canlanmayı bekleyen, sizi asıl bilgeliğinize, kendi Hızırınıza kavuşturacak olan o sıradan ama hayat veren parça nerede gizli? Bu muazzam haritayı şimdi kendi içinizde bir düşünün. Bu analize katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım o içsel yolculuğunuzda kendi balığınızı bulursunuz. Merak etmeye ve kendi derinliklerinizi keşfetmeye devam edin. Hoşça kalın.